Böyle bir taksici olmaz dedim. Bolu, Mengen, Pazarköy'e geldik. Pazarlık yapıp taksimetreyi açmıyorlar. Ankara'da 50 yıl 50 taksi yıl şoförlüğü taksicilik yaptınız. Burada size çok orijinal bir yeri göstereceğim. Bir taksici turist yolcunun kredi kartından tam 400 bin lira çekti. Dün akşam turist avına çıkan, müşteri beğenmeyen taksicileri ekranlarınıza taşımıştık. 250 liraya götürürüm sizi demiştiniz. Ben öyle bir şey demedim. Sırada Ankara'nın en ilginç taksicisi var. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ben Melih, dünyayı, ülkemizi gezen biriyim. Ama aslında gezdiğim yerlerden çok iyiliğe dair hikayeler arıyorum. Az sonra sizi biriyle tanıştıracağım. Gerçek biriyle. Gerçek diyorum çünkü bize hep iyilik elçilerini pelerinli, kahramanlar gibi gösterdiler. Sanki aramızdan değilmiş, sanki olağanüstü güçleri varmış gibi. Oysa en tesirli hikayeler bizim içimizden çıkan insanlarındır. Kurgu olmayıp ete bürünmüş Anadolu insanın gerçek hikayesi. İyiliğe olan inancımız azalmış olabilir. Ama bu videodan sonra iyiliğin hala ne kadar güçlü bir şey olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Hayatıma dokunan, hatta üzerine uzun uzun konuşmak istediğim biri var. Necdet abi. Belki siz onu televizyonda veyahut da gazete küpürlerinde görmüş olabilirsiniz. Onu genelde "Alo Necdet, neredesin?" diye bilirler. Bir gün tamamen tesadüf eseri tanıştık. Ona denk geleceğimi ve röportaj yapacağımı bilmiyordum. Ama bu tanışma benim yolculuğuma güzellik kattı, benim yolculuğuma ışık tuttu. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Necdet abi Ankara'da 50 yıllık taksicilik yapmış bir abimiz. Ama diğer taksicilerden, sizin introda izlediğiniz taksi olaylarından çok çok ötesinde, çok çok farklı bir insan. Ne demek istediğimi videonun sonunda anlayacaksınız. Öyle bir insan ki az sonra anlatacak nasıl bir taksisi olduğunu, nasıl bir vizyonu ve misyonu olduğunu. Taksilerindeki yolculara yolcu demiyor, hatta misafir diyor. Onları bir misafir gözüyle görüyor. Hatta taksinin arkasında küçük bir not defteri var. O not defterine taşıdığı misafirler notlarını yazıyor. Bir hikayeler yazmışlar. Sadece onun bahsettiği, şu anda da işlettiği kafeye gidip oradaki yazılanları okusanız gerçekten insanın kalbini yumuşatıyor. İnsanlar başkalarına anlatamayacağı itirafları bile o defterlerin arasına yazmış. İnsanların gününü güzelleştirmiş Necdet abi. Ben belki onun yolcusu, yani misafir olamadım ama o da beni gönlünde, o da beni kahvehanesinde misafir etti. Çok güzel çaylar demledi, ikramlarda bulundu. Az sonra onun hikayesini kendi ağzından dinleyeceksiniz. Malum haberlere bakıyoruz, içimiz kararıyor. Olaylar, ahlaki çöküşler, gerçekten iyiliğe dair olan inancımız o kadar böyle azaldı ki iyi hikayeleri bulup sizlere sunmak istiyorum. Videonun sonunda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdi lafı çok uzatmadan sözü Necdet abiye verelim. Bolu, Mengen, Pazarköy'e geldik. Burada size çok orijinal bir yeri göstereceğim. Size eğer yolunuz Bolu'ya düşerse kesinlikle buraya uğrayın. Pazarköy'ün meydanı burası. Şimdi burada öyle bir mekan var ki köknar şey var. Çok da orijinal bir abimiz var. Şimdi, abi selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. Şunu ederim. şuraya takabilir miyim? Tabii. Abi kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Necdet Erkan. Burayı işletiyoruz. Necdet abi namını duydum. Alo Necdet neredesin diye. Alo Necdet Şeyler. neredesin? He. Burası da Usta Kafe. Usta kafe. Aynen, her tamam. zamanda. İçeri girelim mi abi? Tabii, şöyle bir? buyurun. Ben çünkü Buyurun. şimdi demin biz içeri bir göz attık. Ben ilk başta buranın bu kadar potansiyelli olduğunun farkında değildim. Arkadaşım sadece köknar çayı var dedi ama içeride bir atölye var, içeride kitaplar Evet. var, enstrüman var. Recai Bey yapıyor bunları hep Evet. Usta Kafe olarak. Evet, şimdi Usta Kafe'nin içerisine hocam merhabalar. Merhabalar. Tekrardan dedik ki bir kayda girelim. Yani burada güzel bir hikaye var. 50 yıllık Ankara'dan yapılmış Taksicilik bir yapar. taksicilik var. Onlarca televizyon programı var, gazete küpürlerinde çıkma var. Arka tarafı gösterelim, orada kitaplar ve atölye var hemen şöyle. Sonra da abimizin hikayesini kendi ağzından dinleyeceğiz. Buranın sahibi Recai Saygı'dır. Kendisi yapar bunları. Yani güzel bir ustadır. Recai ustamızın yeri burası. Şimdi bir de burada köknar çayı var değil mi abi? Köknar çayı var. Evet. Buraya geldiğiniz zaman çoğu yer, belki hiçbir yerde bulamazlar. Yok, kesinlikle yok. Başka yerde Köknar yok. çayını sadece Usta Bolu Kafe. Usta Kafe'de. Heh. Bir de üstadım her cumartesi günü toplanıyoruz dediniz. Onu bir bahseder misin? Hemen hemen her cumartesi toplanıyoruz burada. Oğlum var. Birkaç daha müzisyen arkadaşım var. Onlarla birlikte eğlence düzenliyoruz. Ya köyün
eğitim seviyesi ve sanata, kitaba olan düşkünlüğü nereden geliyor abi? Köyün tarihçesi çok eski. Önceden Mengen yokken burası Mengen'miş. Daha sonra nüfustan dolayı belediyelikten düştü burası. Şu an köy ama güzel bir yer, sakin, böyle kafa dinlenecek bir yer. Merkez haline getirmişsiniz burayı. Usta kafe aynı zamanda çay çıkarır, çorba çıkarır. Aa, çorba da mı? Çorba da çıkarır. Evet. Kahvaltı salonu olacak burası. Peki abi siz Ankara'da 50 yıl 50 taksi yıl şoförlüğü taksicilik yaptınız. yaptım, evet. Sonra sizi ne etti? Stres mi? Vallahi şimdi şöyle koronadan doğru geldim ben buraya. Hı hı. Korona çıkınca direkt köyüme geldim. Burayı da sevdim. Mengenimiz zaten köyümüz. Burası da çok güzel bir şey. Bu Usta Kafe'de Recai Bey'le devam ediyoruz. Peki siz neden televizyonlara çıktınız abi, sizin şeyleriniz? Şeker gibi taksi şoförü diyorlar size. Evet, aynen öyle. Benim Taksim'de her şey vardı. Çocuklara oyuncak, küpe, çikolatasına kadar. Her şey vardı. Gazete küpürlerine bakalım mı bir anda? Tabii, buyurun. Bakalım mı şöyle bir Buyurun. gösterseniz bize. Abi sen bence taksicilerin imajını düzelten, düzgün gösteren Evet. taksi şoförlerindendin. Sayınız artsın abi. Sağ olun. Teşekkür Evet, ederim. bakın şeker gibi Sonra bir bakın, yolculuk. buraya geldim, beni buldular. Alo Necdet artık Pazarköy'de. Bakın Pazarköy'de. Ankara gazetelerinden gelmişler, ben de görmüştüm. Burada da yazıyor zaten Ankara diye. Abimizin taksi konsepti böyle. Başka şoförlere de örnek olabilecek bir konsept. Gaspçıyı bile insafa getiren taksici. Abi bu nasıl bir hikaye? Nasıl bir gaspçıyı insafa getirdin? Valla şimdi şöyle bir şey, bu uzun bir hikaye. Kızlardan bindi arkadaş, müşteri olarak bindi tabii. Dedi Yahyalara diye söyledi. Yahyalara gidiyoruz. Şeker tuttum, kolonya tuttum. Arkada ıslak mendil var, selpak. Dedi ki bunlar ne dedi. İşte gözlük falan vardı çocuklara oyuncak. Bunları dedim çocuklara veririm dedim, hediye ederim dedim. Çocuklara dedim takar gözüne dedim, hediye benden dedim. Devamlı yapıyorsun dedi. Evet, devamlı böyle yaparım dedim. Ondan sonra yarı yolda indi. Ona dedi ki, dedim, siz dedim Yahyalara gidecektiniz dedim. Ne oldu? Yok dedi, ben dedi şey yapacaktım dedi. Sen dedi gasp edecektim dedi. Vallahi böyle şekilde. Ondan sonra sen de devam et dedi yoluna dedi. Parasını verdi, indi. Necati Bey'de emniyet amirliği var. Beni şikayet etmiş. Böyle bir taksiye bindim diye ben onu gasp edecektim. Telefon ediyor. Telefonla söylüyor bunu. Oraya, emniyet amirliğine. Neyse. Ertesi gün öğlenliği ne oldu? Beni trafikler çevirdi. Motosiklet 2 tane. Neyse evraklarını ver dedi trafik polisi. Suçum ne? Emniyet amirliğine git, orada öğrenirsin dedi. Ben dedi bilmiyorum dedi. Oradan söylediler. Gittim. Ondan sonra neyse bana dedi ki sen ne iş yapıyorsun dedi. Taksiciyim dedim. Peki dedi dün akşam dedi çalıştın mı dedi. Çalıştım dedim. Peki dedi böyle birisi bindi mi dedi. Seni gasp edecekmiş dedi. Dedim böyle söyledi ama dedim bir şey yapma, para verdi indi dedim. Ondan sonra neyse ne olmuş dedim. Dedi böyle dedi. Telefon etti dedi. Böyle ondan sonra sen de tanır mısın dedi onu dedi. Yok dedim tanımam dedim. Telefon etti orada o telefon numarasına. Buraya gel dedi. Ona konuştular tabii. Geldi o da. Ondan sonra neyse geldi. Dedi tanıyor musun bunu dedi. Böyle baktı. Gece taksisine binmiştim dedi. Neyse. Peki dedi neden yapıyorsun dedi. Benim dedi çoluğum çocuğum aç dedi. Benim dedi işim yok dedi. Gücüm yok dedi. 3 tane çocuğum var benim dedi. Yapmak zorundayım dedi. Yok dedi. İş bulamadım dedi. Ondan sonra dedi ki peki dedi sana dedi iş bulsam dedi çalışır mısın dedi. Çalışmaz mıyım? Çalışırım. Necati Bey'in 3 dükkan aşağıda bina var. Binanın temizliğini karı koca yapıyorlar. Daha hala da çalışıyorlar. Hala çalışıyor şimdi. abi. Daha hala çalışıyor abi, şimdi. hikaye nereden nereye geldi yani? Ondan sonra neyse bak dedi eğer dedi ufacık bir şeyi görürsem dedi vallahi billahi dedi şey yaparım dedi. Sen dedi atarım dedi içeri dedi. Abi peki yani maşallah bu iyilik bilinci hep böyle daimi kökten mi gelirdi? Atalardan mı gelirdi? Vallahi ben şöyle şey yaptım. Nasıl esti bu? Dedim ki ya biz de ne kadar boş iş yapıyoruz dedim ya. Ben dedim yani taksiciyim dedim. Bunca yıldır dedim. Adam yerini söylüyor. İniyor gidiyor parasını veriyor. Böyle bir taksici olmaz dedim. Bir gün neyse gittim şeker aldım. Ondan kolonya aldım. Öyle şey. Ondan sonra ıslak mendil selpak aldım. Ondan çocuklara gözlük aldım. Oyuncak çikolatasına kadar doldurdum. Baktım çok güzel şey yaptı. Suyuna kadar vardı benim arabada. Baktım çok güzel şeye geldim yani. Televizyondan çağırdılar. Gazetelere şey yaptım. Gazetecilerde başımı alamadım vallahi. Hadi ya. Bu noksansız gazeteye çıktım. Öyle bakın, bir şey vardı. Burada da gösteriyor. Örnek taksici, gaspçıyı bile insafa Telefonu var getirdi. mıydı? Farklı bir taksici. Telefonu versene bir. Çiçek gibi alo Necdet. Alo Necdet artık Dinlemiyor, Pazarköy'de. dinlemiyor. Şeker gibi yolculuk. Taksicisi var. Adı Necdet. Farkı misafirperverliği. Konforlu taksisine binmek için onu aramak ve sadece alo Necdet neredesin demek yeterli.
Alo Necdet neredesin? Alo Necdet neredesin? İşinin aşığı usta bir taksici Necdet Arkan'ın sloganı. Kimin aşığıyım ben? Ankara'nın en meşhur taksicisi. Sempatik, güler yüzlü, misafirperver. Ev konforundaki taksisiyle Ankaralıların hizmetinde. Gelen müşteri. Kolonya. İlk sefer böyle bir arabaya bindim diyor. İlk sefer böyle bir taksiye bindim diyor. Taksi değil, sanki bir ev ortamı yaratılmış bir taksi daha doğrusu. Müşterilerine de zaten müşteri demiyor, misafir diyor. Her geleni ikramlarıyla karşılıyor. Baksanıza, bir yandan cümbüş var, bir yanda burada da böyle bir köşe yapmışlar. Harika ya, imece usulü gibi bir de. Benim de son zamanlarda gördüğüm en ilginç yerlerden bir tanesi. Güzel insanlarla denk geliyor ya. Şaşırtan bir, o kadar da memnuniyet verici bir yolculuktu. Teşekkürler. Umarım örnek olur. Bak herkes umarım örnek olur yazmış. 2013'te düşünsenize bak, 12 yıl önce 28 yıllık hayatımda böyle güzel ve keyifli bir yolculuk yapmadım. Helal olsun sana Necdet amca. Allah işini rast getirsin inşallah. Bir dahaki yolculuklarımıza karşılaşmak üzere. Umarım diğer taksici abilerimize de örnek olur bu şirin taksi. Necdet Bey, bugün sizin taksinize binerek akşama çok güzel başladım. Keşke herkes işini sizin gibi severek yapsa. Birçok kişiye örnek olacak kişiliğiniz var. Taksinizin müşterisi olmaktan memnuniyet duydum. Allah kazadan beladan korusun. Sevgiler Nazife Hanım. Bakın ya, buraya geldiğiniz zaman kozalak çayı da alabiliyorsunuz. Biz zaten burada içtik. Eğer siz de içmek isterseniz buradan mucize şifa kaynağı kozalak çayı. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslesi. Sarmaya doyadım o incecik belimi. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı ferzi. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş şu cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi. Necdet abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Abi seni tanımak çok güzeldi ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz siz de. Sağ olun. Hem çayını biz de seni içtik. tanıdık. Sağ olun. Buraya gelen insanlar biz bir de geziyoruz. Gezdiğimiz yerlerdeki güzellikleri de gösteriyoruz. Çok güzel. Umarım senin bu hikayen de birilerinin kalbine dokunmuştur. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin ayağınıza sağlık, geldiniz buraya. Görüşürüz Bizi abi. ihya ettiniz. Sağ olun. Sağ olun abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.